Herkese merhaba. Bu böyle biraz tepkili bir video olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama her zamanki gibi esas amacım sizle doğru bilgiler paylaşmak. Şimdi son bir iki yılda özellikle çok fazla insan, çok fazla yerde Dubai ile ilgili bir şeyler paylaşmaya başladı. Ve Dubai her yerde olmaya başladı. İşte buna izlediğimiz Türk dizilerindeki Dubai'ye gelin, Dubai'yi gezin promosyonlarını da katıyorum. Buna influencerların ya da influencer olmak isteyenlerin çıkardığı Dubai'de hayat şöyle, Dubai'de bu böyle içeriklerini de katıyorum. Buna bir de şimdi ünlüler eklendi. Ünlü zaten belli bir kitleye ulaşmış kişiler ve hatta çok saygıdeğer de bulduğumuz daha önemli kritik Türkiye gündemiyle ilgili konularda açıp dinlediğimiz insanlar da Dubai ile ilgili yayınlar yapmaya başladılar. Diğer içeriklere neleri katabilirdik? İşte okullarda, Dubai'de okullarda ödev yok. Var. Gökyüzü Dubai'de hep mavi. Hayır değil. Çok az bir sürede mavi. Yıllık %20 değer kazanan evler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey oldu. Çok kısa bir süre Covid sonrası ama her yerde patladı zaten gayrimenkul piyasası o dönemde. İşte her gün çocuklar okuldayken anneler kokteyllerini yudumlar falan. Böyle bir hayat da yok. Olanlar vardır ama bunları genelleyemeyiz. Şimdi yakın zamanda, geçen hafta Cüneyt Özdemir Dubai'de ev almak yeni bir trend mi diye bir şey çıkarttı. Ama esas böyle büyük olay yaratan Nevşin Mengü'nün yaptığı yayın oldu. Dubai'deki bazı ahlaksız olaylarla ilgili. Şimdi izlemedim videoyu bu arada. İzlemek de istemedim. Ama yorumları okudum. Videonun içinde neler olabileceğini tahmin ediyorum. Yorumlar daha can sıkıcı. Bu zaten bir süredir var. Yani mesela geçenlerde Dubai'de gerçek bir fırtınayla beraber sel yaşandığında da haberler çok farklı lanse ediliyordu Türkiye'de. Çok böyle eleştirel, hani böyle bir nefret şeysi vardı yani içinde. Ve altındaki yorumlara baktığımda yine aynı şeyi görmüştüm. Böyle anlamsız bir işte Dubai zaten berbat bir yer, zaten Araplar şöyle böyle. Benim videolarımın altına gelmeye başladı böyle şeyler. Ne işiniz var ki orada zaten, orası petrole dayalı bir yer, petrol bitecek gibi gibi şeyler. Ama şurada çok dokunuyor. Aklı olan insanın Dubai'de ne işi var? Hele ki ahlaklı bir kadının o fuhuş yuvasında ne işi var? Neden Dubai'ye gidip orada yaşamayı tercih eder ki? Şimdi burada işte, burada çok büyük bir yanlış başlıyor ve burada siz bütün burada normal hayatlar süren, ahlaklı hayatlar süren bütün insanları zan altında bırakıyorsunuz. Bunları hiç göz ardı ediyorsunuz. Daha da kötüsü buraya tek başına gelmiş, çalışan ya da çalışmayan bir amacı olan, ki buraya amacı olmayan biri zaten gelemiyor kolay kolay. Hepsini, genç kızları, genç kadınları zan altında bırakmış oluyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Bu yorumlardan bazıları da şöyle, işte Dubai zaten çok çirkin bir yer, çok yapay geliyor bana. Ya da işte Dubai'de ırkçılık var, kendi işte halkını hep savunur ve başınız belaya girerse hakkınızı arayamazsınız falan. Şimdi Dubai çölün ortasına kurulmuş, kendini var etmiş, çok yeni bir ülke. Haliyle tabii ki yapay, yani tabii ki burası çok insan yapımı bir yer. Ve düşünün ki insan yapımı olarak, yani doğal, kültürel, tarihi hiçbir şey miras almadan bu kadar burayı hem yaşamak hem de turistik açıdan çekici bir hale getirmişler. Kim getirmiş? Seçimle başa geçmeyen, ülkenin zaten sahibi olan, burayı yöneten aile. Burada seçim, demokrasi böyle bir şey yok. Ama bu aile ülkeyi daha iyi hale getirmek için sürekli olarak çalışıyor. Sürekli bir şeyler yapıyor. Hiç durmuyor burada yaptıkları şeyler. Onu geçtim. Halkına ayrıcalık diyorsunuz. Bir kere bir devletin kendi halkına ayrıcalık sunması kadar güzel bir şey var mı? Biz sonuçta onların ülkelerinde yaşıyoruz, değil mi? Yani bu kadar özgürlük var, bu kadar istediğimiz hayatı yaşamamıza imkan veren bir yer burası. Ama tabii ki kendi halkını ayrı tutması ve yer yer buranın kültürüne saygı duymamızı beklemesi, uymamızı beklemesi kadar normal bir şey var mı? Yani bir kere buranın halkı, Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesi. Onlar buna sahip. Onun dışında buranın halkı nüfusun sadece %8'i falan. Ve evet, devlet her konuda onları kolluyor.
İşte işe girmelerini teşvik ediyor. Bununla ilgili kurallar koyuyor. İşte Arapça şeysini daha çok arttırıyor. İnsanların bilmesiyle ilgili kurallar koyuyor. Arapçayı daha çok öğrenmeleri gibi. Ama şimdi hangi yabancı ülkenin oturum izni alsanız, orada yaşamak, çalışmak isteseniz, oranın pasaportunu almak isteseniz, bunların çok daha fazlası talep ediliyor aslında sizden. Burada bu kadarcık bir şey neden garipseniyor? Ben hiç anlamıyorum. Ve öyle korkunç senaryolar da yaşamıyorsunuz yani kolay kolay. Özellikle bir Türk için. Burası o kadar kolay bir yer ki. Bir kere sizi çok seviyorlar. Herkes Türk dizilerini biliyor. Herkes Türk kültürünü biliyor. Yemeklerini biliyor. En az bir kere Türkiye'ye gitmiş. En az. Bazıları bizim kendi ülkemizi ziyaret ettiğimizden daha sık gidiyorlar Türkiye'ye. Çünkü o kadar seviyorlar. Bunu yine bir Avrupa'da yaşarken bulamazsınız oradaki yabancılardan. Yemek bulmak çok kolay. Dininizi, hassasiyetleriniz varsa, dininizi yaşamak istiyorsanız yaşamak çok kolay. İstemiyorsanız yaşamayabilirsiniz. Bu seçenek de mevcut. Herhangi bir kısıtlama yok. Yani bir alışveriş merkezine ya da bir devlet dairesine bikiniyle gitmiyorsanız, bir kısıtlama hissetmiyorsanız, işte nerede başlıyor kısıtlamalar ya da sıkıntılar diyeyim. Başka birisi için sıkıntı yarattığınızda başlıyor ya da bir şeye özgürlük adı altında saygı duymamaya başladığınızda başlıyor. Bu da bence çok güzel bir şey. Buradaki düzeni zaten koruyan şey bu. Ve herkesin evet bir şeylere uyması gerekiyor. Çok normal, çok güzel. Ha şöyle bir şey var. İnsan faktörü. Özellikle sayılara da baktım. Mesela bizim ilk geldiğimiz zamanlarda 2015-2016'larda buranın nüfusu 2,5 milyon civarıymış. Şimdi planlı bir şekilde 4 milyona yaklaştı. Tabii ne kadar çok insan olursa, ne kadar buraya fazla insan gelirse, sadece Türkler de değil, Çinliler, Lübnanlılar, yani kendi ülkesinde sıkıntı yaşayan ya da daha iyi standartlarda yaşamak isteyen herkes buraya göçtü. Özellikle Covid sonrası daha yoğun olmak şeklinde. Haliyle tabii ki ne kadar çok insan olursa o kadar çok ahlaksız tabir edebildiğimiz, çok istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Aynı trafiğin artması, aynı bir yerlerin artık çok kalabalık olması, aynı hayatın bu açılardan biraz daha zorlaşmış olması gibi. Ama şimdi dünyanın her yerinde, hele Türkiye'de, hele İstanbul'da bu ülkesini sevmemek falan değil. Bir şeyi, birini kusurlarıyla beraber de sevebiliriz. Ama kusurlarını da görelim lütfen. Yani buralarda gelen insanlar olarak biz buradaki çok hoş olmayan durumları, yaşanan durumları neden sadece işte Dubai'de böyle diye dillendiriyoruz ki? Yani tinercisi, cinayeti, gaspı, her şeyi var zaten bizim ülkemizde de başka ülkelerde de. Gidip hani mesela Amsterdam'da o Red Light Street'in önünde gülerek fotoğraf çektiren insanlar neden Mevsim Mengü'nün yayınladığı video gibi videoların altına işte Araplar böyle ahlaksız, rezalet falan gibi şeyler paylaşıyorlar? Ben bunu da hiç anlamıyorum. Devlet bir şeyleri çok serbest bıraktı. Evet, yani vize almak, buraya gelmek, burada o çok hoş olmadığını düşündüğümüz aktivitelerin gerçekleşmesi biraz serbestleşti. Kendi adımıza biz de mesela çok mutlu değiliz bundan. Düşünüyorum, Kaan yürümeyi JBR'da Marina'da öğrendi. Şimdi oraya gittiğimde ben de yolda sarhoş insanlar görmekten ya da çok belirgin bir şekilde farklı amaçlarla, farklı para kazanma yollarıyla orada olan kadınlar görmekten evet ben de hoşnut değilim. Ama devletin güzel aksiyonlar aldığı da çok fazla şey var. Mesela geçen sene değil, bir önceki sene sel oldu. Ve bu gerçek bir felaketle de birleşti. Cloud seeding de ona katkı yaptı falan. Ve gerçekten bazı bölgeler çok fazla etkilendi. Ve o zamandan beri biz altyapı çalışmalarını görebiliyoruz. Bizim özellikle en çok etkilenen bölgelerden biri bizim sitemizdi. Arabella, Emirates Road'un yan tarafında en çok suyun dolduğu yerde hala altyapı çalışmaları devam ediyor. Bir sürü şey yapılıyor. Onu geçtim. Trafik ciddi bir sorun olmaya başladı. Ve şu anda Hessa Street, Umskim, Emirates Road, Al-Ain Road, bunların hepsinde yol çalışmaları var. Daha önce zaten Hessa'yı Alka ile bağlayan yerlerde falan çalışmalar yapıldı. Çok da oradaki bazı kısımları rahatlattı. Yani devlet sürekli bir şey yapıyor burada. Bir sorun varsa gerçekten aksiyon alıyorlar. Geçen başka birisinin paylaşımını gördüm. Türk değil, yabancı biri. Bir yerde yolda bir çukur oluşmuş.
ve bunu RTA'ya, buranın devlet karayolları falan diyeyim, oraya bildirmiş ve birkaç gün içinde oradaki çukur düzgün bir şekilde kapatılmış. Yani bu çok güzel bir şey değil mi? Onu geçtim. Burada mesela her yıl işte Türkiye'de çok popüler konulardan olan yağmur yağmadı, kuraklık, su sıkıntısı, tarım etkilendi gibi şeyler konuşulmuyor. Neden? Burada yağmur yağmayan bir yerde bazen yağmur da yağdırıyorlar. Onun artısı eksisi tartışılır. Ama deniz suyunu, o gerekli tesisleri kurup deniz suyunu arıtıyorlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani eve tedariğini geçtim. Her yerde zaten su var. Bütün dekorlar sudan oluşuyor yani. Ve herhangi bir kuraklık, su sıkıntısı falan, yani her tarafı denizle çevrili bir yerde de aslında bunun olmaması gerekiyor. Gerekli yatırımlar yapıldığında. Ve her evde mesela yangın dedektörü var. Her evde, her binada. En lüksünden en sıradanına kadar. Mutlaka bir yangın söndürme tüpü, mutlaka yangın dedektörü ve yangın söndürme sistemi var. Zaten deprem vesaire böyle şeyler yok burada. Hırsızlık falan da olamıyor. Öyle eve girip, yani çok nadir geçmişte bir iki olay çıkmıştı medyada. Ama onun dışında biz kapımızı kilitliyor muyuz? Kilitliyoruz. Ama hani tedirgin miyiz çok? Aslında çok da değiliz yani. Buraya normal insanların gelmesi için iki önemli sebep var. Normal hayatlar yaşamamak için gelen insanları da bir şeyin mağduru, kurbanı gibi görmemek lazım. Çünkü onlar da bir şeyleri kolay yoldan elde etmek için geliyorlar muhtemelen ve aslında biraz olabilecek şeyleri tahmin ederek geliyor olmaları lazım. Dolayısıyla bu onların tercihi diyebiliriz bir yandan. Ve neden bunu tercih etmek zorunda bırakılıyorlar kendi ülkelerinde? Bunu da düşünmek lazım. Şimdi buradaki bizim gibi normal hayatda yaşamak isteyen insanlar neden geliyor? İki sebebi var. Yani iki ana sebebi var. Bir tanesi, burası hala çok eskisi kadar olmasa da hala çok güvenli bir yer. Yani hala ben daha geçen gün yaptım arkadaşımla beraber, bir kafede yer tutmak istediğimde cüzdanımı, çantamı, bilgisayarımı ya da telefonumu bırakıp o masada yer tutabiliyorum ve gidip kahvemi alıp geldiğimde telefonum hala orada oluyor. Ya da daha kalabalık bir yerde, ki Dubai'de mesela telefonumu kaybettim. Çok kısa bir sürede bulduk. Kimse dokunmadı bile o telefona. Sadece hani onu güvenli bir şekilde tutacak kişiler hariç. Artık şey diyemem. Hani dışarı çıkarsınız, gece hayatı hani şey diyebilirsiniz. O zaman işte ot gibi mi yaşıyorsunuz belki siz, ya da bu da çok yorumlarda geçen bir şey. Siz kendi sırça köşkünüzden tabii bunların farkında olmuyor olabilirsiniz. Hiç alakası yok. Burada dışarıya sırça köşk gibi gözüken şeyler gayet sıradan hayatlar. Çünkü buranın sıradanı rahat ve kolay ve biraz daha konforlu pek çok ülkeye göre. Pardon, güvenlik konusuna geri dönecektim. Dışarı çıkabilirsiniz, kız kıza, tek başınıza, fark etmez, gecenin hangi saati olduğu fark etmez. Laf atan kimse olmaz diyemem, laf atan oluyor. Ama laf atan kişiyi eğer siz bildirirseniz, o zaman işte başı çok büyük sıkıntıya girer. Ve hepimiz de bunu yapmalıyız zaten. Dubai'de yaşayanlar ya da herhangi bir yerde yaşayanlar olarak kurala uymayan, yapılması gerekeni yapmayan, yanlış bir şey yapan kişiyi bildirmeliyiz. Böylece olayın çivisi çıkmamalı. Aynı şekilde sabah 5'te daha hava aydınlanmamışken sokakta yürüyüş ya da spor yapabilirsiniz. Tedirgin olmazsınız. Ne bir sokak köpeğinden korkarsınız, ne sizi yolda bıçaklayabilecek birinden korkarsınız. Bunların hiçbiri olmaz. Yani güvenlik hala çok geçerli bir sebep Dubai'de yaşamayı istemek için. Bir diğeri de tabii ki gelir gider dengesi. Evet, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bir şeyler değişti. Maaşlar düştü. Önceki maaşlara göre şu an aynı işlere daha düşük maaşlar veriliyor. Ve Türkiye'deki kadar olmasa da ciddi bir fiyat artışı, bir enflasyon var. Çok uçuk değil. Yani böyle katlanma şeklinde değil. Belki kendimce, yani şöyle söyleyeyim. İşte 5 dirheme aldığım yoğurt artık 6,75. 1 dirheme aldığım bir demet maydanoz artık 1,25. Böyle örnekler verebilirim. En dikkatimi çekenlerden. Kiralar çok arttı, okul ücretleri bir tık arttı. Ama hala burada aldığınız parayla yaşayabildiğiniz hayata baktığınızda ve yapabildiğiniz şeylere, erişebildiğiniz şeylere baktığınızda çok daha güzel bir denge var ve çok daha yüksek standartlara ulaşabiliyorsunuz. Normal işte market alışverişi, etkinlikler ve hani zorunlu masrafları
bir kenara bırakıyorum. Bir kere desteğe erişmek çok kolay. Yani burada bir bakıcı, bir çocuk bakımı ile ilgili ya da ev temizliği ile ilgili böyle şeylerde desteğe erişmek çok çok kolay ve çok daha bütçe yormayan cinsten. O yüzden diyorum çok sırça köşk ve hani zengin hayatlar gibi gözükmesin bu size. Bizim de bakıcımız var, bizim de bahçıvanımız var ama hani onlara verdiğimiz ücretler o kadar yormayan cinsten ki. Ha bir de şey deniyor, işte orada herkes köle gibi çalıştırılıyor. Şimdi diğer ülkelerde inşaat işçisi yok mu? Ya da diğer ülkelerde garsonlar yok mu? Diğer ülkelerde zorlu koşullarda çok az paraya çalışan bir sürü insan yok mu? Var. Burada da var. Ve inanın o insanlar bunu bu kadar dert etmiyorlar. Çünkü buraya zaten ülkelerinden daha iyi para kazanacakları için geliyorlar. Ve burada bir bakıcı, burada bir servis elemanı, burada bir inşaat işçisi, evet bir odayı bir sürü kişiyle paylaşıyor. Evet kamp gibi yerlerde kalıyorlar, işe getiriliyorlar, götürülüyorlar. Bazen hava çok sıcak olduğunda dışarıda çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet bunların hepsi çok zor. Ama tekrarlıyorum bu tip zorluklar dünyanın pek çok yerinde var ve sadece bazı insanlar bunları yaşıyor. Ama burada bu insanlar bile ülkelerine, ailelerine para gönderebiliyorlar. Zaten buraya gelmelerinin amacı yine bu. Yani düşünün ki buranın en zor koşullarında yaşayan en düşük gelir grubu bile ailesine, ülkesine para gönderiyor burada çalışarak. Başka bir güzel şey, burası çok çocuk dostu bir yer. Her şey çocuklu ailelere göre tasarlanmış durumda ve çocuklu olarak giremeyeceğiniz yer ya da etkinlik sayısı gerçekten çok az. Bunu bilmiyorum biz Avrupa'da özellikle çok yaşıyoruz seyahatlerimizde. Hani çocuk olduğu zaman ya o yere giremiyorsunuz ya böyle bir istenmiyorsunuz. Ya zaten çok da uygun olmuyor çocuğun girmesine ya da işte bebek arabasıyla falan sığamıyorsunuz mesela kapıdan bile. Burada öyle bir şey yok. Yani çocuklar için çok fazla aktivite var, çok fazla yapacak şey var. Her yer çok son derece çocuklara, çocuklu ailelere açık. Buna barlar dahil, buna çok şık restoranlar dahil, zaten tema parklar falan dahil. Bir sürü çocuk parkı var. Öyle lüks kaçan şeyler de değil yine bunlar. Sanılanın aksine pek çok halka açık park da var. Havanın güzel olduğu zamanlarda çocuğunuzla parkta bir gün geçirebilirsiniz. Buranın doğası ne? Evet belki ağaçlar ve yeşillik değil ki o da çok arttı. Onu da çok arttırdılar. Çok yeşillendirdiler Dubai'yi. Ama buranın doğası çöl. Mesela çöle gidiyoruz. Çölde o kum tepelerinden kayabiliyorsunuz çocuğunuzla. Bu da gayet güzel bir aktivite oluyor. Havuz. Havuz her sitede, her binada neredeyse olan bir şey ve yine burada lüks sayılan bir şey değil. Şimdi havuz mesela çocuklar için normalde ekstra bir aktivite değil midir? Hani havuzda vakit geçirmek. Yani çocukla burada çok rahat bir hayat sürebiliyorsunuz o anlamda da. Bakıcı desteği zaten çok kolay. Ondan bahsettim. Ayrıca okullar da çok daha erken başlıyor ve burada çocukların öğrendikleri şeylerle diğer ülkelerde, tamam Avrupa'yı falan çok bilemiyorum ama orada da arkadaşlarımızın başka endişeleri oluyor genelde. Hani verilmek istenen o özellikle cinsiyet farklılıkları ile ilgili falan mesajlarla ilgili mesela. Ama burada çocuklar çok fazla şey öğrenmeye daha 3 yaşında başlıyorlar. 3 yaşında okuma, yazma, işte çevreci olmak, tasarruf, sürdürülebilirlik bir sürü şey. Ve yani buna daha işte bilimsel şeyleri falan katmıyorum. Hani bu harika bir şey. Ve şeyden endişe etmiyorsunuz. Bu arada okul ücretleri de yani iyi bir eğitim alacağı çocuğunuzun bir okul ücreti de anladığım kadarıyla şu an İstanbul ücretleri de karşılaştırdığımızda çok daha gelirinize göre gücünüzün yetebileceği seviyede. Bir de Dubai'de şunu çok seviyorum. Hatırlıyorum yıllar önce daha böyle yeni mezunken falan İstanbul'da heves edip Nusret'e gitmiştik. Etiler'de Nusret'e gitmiştik. Ve orada bir şarap açtırmadığımız için o kadar çok baskı hissetmiştik ki ve kendimizi çok aşağılanmış hissetmiştik. Ya da Türkiye'de mesela işe giderken ki ya da farklı ortamlara girerken ki işte kıyafet kuralları ve beklentileri, o hani statü göstergesi olması bütün bunların. Burada öyle bir şey de yok. Yani burada istediğinizi giymek, istediğinizi yemek, istediğinizi içmek ya da içmemek hepsi okey. Bir ortamda çok şık giyinmiş Rus bir bayan, işte bayan dediğim için umarım bir şey çıkmaz ama öyle geldi ağzımdan. Şarabını yudumlarken yan tarafta
Ürdünlü bir aile. Kendilerince giyinip alkol almamayı tercih edip yine de güzel bir yemek yiyebilirler. Ve o garson, o mekan ikisine de aynı hizmeti verir. Ekstra bir şey istediğinde bir şey alkollü mü, alkolsüz mü, domuz eti var mı, yok mu? Ya da biz sadece kahve içmeye geldik, çok aç değiliz gibi bir şey dediğinde aynı hizmeti verir ve tabağı, bardağı, çatalı her neyse kafasına çarpar gibi getirmez. Böylece herkes aslında kendisi olabilir burada, kendi istediği hayatı yaşayabilir. Ama dediğim gibi başkalarını rahatsız etmeyeceği düzeyde olursa. Şimdi düşünün, bu kadar insan, dünyanın bir sürü farklı yerinden, doktoru, mühendisi, beyaz yakalı çalışanı, sanatçısı, işletmecisi, girişimcisi, bu kadar insan buraya geldiyse, Türk nüfusu da bildiğim kadarıyla 100 binlere falan yaklaşıyor burada. Bunun bir sebebi var. Hepsi ahlaksızlık için gelmedi herhalde buraya, değil mi? Yani hepsi farklı amaçlarla para kazanmak için gelmedi. Ama hepsi de burayı tercih etti. Neden? Çünkü burada çok güzel standartlarda yaşanabilecek, normal, güvenli yaşanabilecek bir hayat var. O yüzden böyle Dubai üzerinden işte skandal, Dubai'de biz hep pembe sularla duş alıyoruz falan tadında bireysel ya da daha büyük çaptaki iletişimlerin ve bu propagandaların son bulmasını gerçekten çok istiyorum. Umarım isteyen herkes buraya gelip bir şans verip bir bakar, bir görür, beğenebilir, beğenmeyebilir. Çünkü dediğim gibi burası doğal güzelliği olan bir yer değil. Burası evet çok yapay bir yer ve görebileceğiniz şeyler teknolojiyle, iş gücüyle, vizyonla, insan yapımı olarak yapılmış şeyler. Ama olsun, neden birazcık hani gezip tadını çıkarmayasınız ki? Sadece ön yargılı olmamak gerekiyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz.